Merhaba dostlar, bu videoda hayal simsarlarının işlerine geldiği gibi filtreleyerek ve demagoji yaparak anlattığı ticaret eğitimini anlatacağım. Size derler ki biz burada ne yapıyoruz? Siz bir şeyler dersiniz, derler ki biz burada ticaret yapıyoruz. Size sorarlar ticaret nasıl yapılır? Siz yine bir şeyler dersiniz, derler ki alışveriş olarak yapılır, alım satım olarak yapılır, üret sat olarak yapılır. Size derler ki eskiden ticaret nasıl yapılırdı? Takas olarak yapılırdı derler size. Sonra derler ki bir ticaretin ticaret olması için gereken şartlar nelerdir? Siz bir şeyler dersiniz yine. Derler ki ürün, müşteri, satış. Dördüncüsü ne olabilir diye sorarlar size. Siz bir şeyler dersiniz ve genelde bilemezsiniz. Derler ki hep birlikte bulalım mı? Siz evet dersiniz ve size derler ki ticaret ikiye ayrılır. Klasik ticaret ve modern ticaret. Ve size sorarlar bir ürün nerede üretilir? Siz fabrika dersiniz. Doğrudur derler. Ürün fabrikada üretilir. Sonra ürün fabrikadan ana dağıtıcıya gelir. Ana dağıtıcıdan bölge bayiye, bölge bayiden toptancıya, toptancıdan mağazaya ve en son siz gider ürününüzü mağazadan alırsınız. Size şöyle derler. Bizim bir ürünümüz olsun. Ne olsun mesela? Telefon olsun. Herkesin alabileceği bir telefon. Burada genelde fiyatı size bırakmazlar arkadaşlar. Kendileri söylerler. Çünkü burada anlatacakları her şeyi önceden ezberlemişler. Eğer sizin dediğiniz fiyat üzerinden giderlerse hesapları tutmayabilir. Der ki ürünümüz 6000 TL'lik bir telefon olsun. Devam eder. Ticaretin kuralıdır. Bir ürünün maliyeti satış fiyatının onda biridir. Bu bir ticaret kaidesidir derler size. Telefon 6000 TL ise onda biri ne yapar? 600 TL. Hatta der ki biz bunu yuvarlayalım 1000 TL olsun. 1000 TL de çalışanların, giderlerin, cartın curtun masrafı olsun. Yani toplamda 2000 TL'lik maliyetimiz olsun. Diyor ki ana dağıtıcı %20 ila %25'lik bir komisyon ekler. Bölge bayi de aynı şekilde %20 ila 25'lik bir komisyon ekler. Toptancı da aynı şekilde %20 ila %25'lik bir komisyon ekler. Ama mağaza %30 ila %35'lik bir komisyon ekler. Sizce neden diye sorar. Siz bir şeyler dersiniz, der ki raf ömründen dolayı. Ürün diğer aracılarda çok beklemez ama mağazada çok bekler. Hatta bazen hiç satılmayabilir de. O yüzden mağaza daha fazla komisyon ekler diyorlar. Size der ki bu aradaki komisyoncular da toplamda ürün maliyeti kadar komisyon ekler. 2000 TL maliyetimiz vardı. 2000 TL de aradaki komisyoncular eklemişti. Toplamda ürünümüzün fiyatı şimdilik 4000 TL oldu. Sonra der ki telefonun fiyatı 6000 TL. Peki bu eksik 2000 TL'miz nerede? Siz bulamazsınız tabi. Devam eder. Size der ki mesela siz bir kalem ürettiniz ama komşunuz bile bilmiyor. Siz ne yaparsınız diye sorar size. Siz komşuma söylerim falan dersiniz. Der ki bu ne oluyor? Reklam. Demek ki bizim dördüncü temel taşımız neymiş? Reklam der size. Ve reklamı sol üstte soru işareti olan yere yazar. Tabi size başta ne dedim? Bunlar filtrelenmiş bilgi veriyorlar. Bir ticaretin ticaret olabilmesi için sadece bu temel taşlar yetmez. Size en önemli temel taşı söylemezler. Nedir bu? Arz talep meselesi. Eğer bir ticarete arz talep yoksa orada ticaretten bahsedilemez. Kesinlikle bir ticaret değildir o. Size reklam nasıl yapılır diye sorarlar ve teker teker yazarlar. İşte televizyon der, internet der, billboardlar, gazete, sosyal medya, afişler ve benzeri derler. Size der ki televizyonu ele alalım mı? Siz evet dersiniz. Derler ki televizyonlar saniye başı reklam ücreti alırlar. Bu ücret 500 ila 2000 TL arasındadır. Der ki ne 500 olsun ne 2000. Ortalama 1000 TL alalım mı? Siz evet dersiniz. Size telefonunu gösterir ve sen bu telefonun reklamını kaç saniyede yaparsın diye sorar. Siz genelde 45, 60, 90 saniye gibi cevaplar verirsiniz. Der ki Acun'un 101 saniyelik Oppo reklamı var. Biz 101 saniye almayalım, 1 dakika almayalım, biz 30 saniye alalım mı? Siz evet dersiniz. 1000 TL çarpı 30 saniye ne yapar? 30.000 TL. Size sorar. Peki bu reklam günde bir kere mi gösterilir? Der ki televizyonda 24 saat reklam döner. Her saatin 10-15 dakikası reklama ayrılır. Biz günde 20 tekrar diyelim mi der size. Siz evet dersiniz. 30.000 TL çarpı 20 tekrar ne yapar? 600.000 TL. Size der ki peki bu reklam sadece bir kanalda mı yayınlanır? Siz yok dersiniz. Der ki 300 ila 400 kanalımız var. Biz en çok izlenen kanalları ele alalım. 30-40 kanal çok rahat vardır. Der ki 20 kanal olsun mu? Siz evet dersiniz. Der ki 600.000 TL çarpı 20 kanal ne yapar? 12 milyon TL yapar.
Size der ki bu televizyon kanalları 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık sözleşme imzalıyor. Hadi 3 ay olmasın, 12 ay olmasın, 6 aylık sözleşme imzalayalım mı? Siz evet dersiniz. 6 ay yaklaşık 180 gün yapıyor diyor size. 12 milyon çarpı 180 gün ne yapar? 2 milyar 160 milyon TL yapar der size. Ve devam eder. Peki bu reklamlarda kimi oynatırlar diye sorar size. Hatta size derler ki tamam sen yakışıklısın da benim senin gibi birini oynatırlar mı? Siz yok dersiniz. Der ki Tarkan, Acun gibi yıldızları oynatırlar. Biz yıldıza da 40 milyon TL verelim mi? Siz evet dersiniz. Ne yaptı? Toplam 2,2 milyar TL. Size sorar peki bu para kimin cebinden çıkıyor? Siz bir şeyler dersiniz. Der ki benim senin gibi vatandaşların cebinden çıkar. Bu telefon şirketleri telefonu satmadan önce reklam yapıyor ya. Bu reklam ücretini de telefonun fiyatına ekleyip öyle satıyor derler size. Tabi bunu abartarak anlatırlar. Öyle bir anlatırlar ki sanki bu 2,2 milyar TL'nin tamamı sizin cebinizden çıkıyor gibi. Ama aslında ihmal edilecek kadar cüzi bir miktar. Mesela iPhone 15 yaklaşık 100 milyon satış yapmış. Biz 2,2 milyarı 100 milyona böldüğümüzde ne yapıyor? 22 TL yapıyor. Ya 22 TL bir çay parası. Ama öyle bir anlatıyorlar ki sanki milyarlar çıkıyor cebinizden. Sonra modern ticarete geçerler. Derler ki modern ticarette bu aradaki komisyoncular kalkıyor. O komisyoncuların eklediği 2000 TL senin cebinde kalıyor. Yani ürünümüz 4000 TL'ye düşüyor diyor size. Diyor ki modern ticarette de aynı şekilde fabrika var ve ürün fabrikadan doğrudan müşteriye geliyor. Ürün maliyetimiz aynı 2000 TL diyor size. Burada da aracılar var. Kim bunlar? Site, kargo, banka. Bu site, kargo ve bankaya yaklaşık 500 TL gitsin der size. Bir de ne var? Ar-Ge. Yani araştırma geliştirme. Ona da 500 TL gitsin der size. Halbuki klasik ticarette de Ar-Ge var aslında. Fark eden bir şey yok yani. Tamamen böyle havalı kavramlar kullanmaya çalışmaktan başka bir şey değil yani. Size der ki 500 TL bu site, kargo ve bankaya gitsin. Ar-Ge'ye de 500 TL gitsin. Ürün maliyetimiz 2000 TL'ydi. Ne yaptı? 3000 TL. Size der ki peki hani aracılar kalktığı için ürünümüz 4000 TL'ye düşmüştü. 1000 TL'miz nereye gitti o zaman? Yanınızdakini gösterip filan kes mi çaldı diye kendince espri yapıyor falan. Neyse siz bulamazsınız genelde. Size der ki o 1000 TL de reklama gitti. Nasıl reklam? Tavsiye üzerine. Sen ürünü alıyorsun, A kişisine öneriyorsun. Buradan 1000 TL komisyon kazanıyorsun. B kişisine de öneriyorsun. Buradan da 1000 TL komisyon kazanıyorsun. A kişisi de X ve Y'ye öneriyor. A kişisi de oradan 2000 TL komisyon kazanıyor. Sen X ve Y'den de 2000 TL kazanıyorsun. B kişisi de Z ve T diye 2 kişiye öneriyor. B kişisi buradan 2000 TL komisyon kazanıyor. Sen de buradan 2000 TL komisyon kazanıyorsun diyor. Diyor ki o eksik 1000 TL işte bize geliyor. Reklam yapıyoruz ya. Sistem onu bize veriyor. Diyor ki sabahtan beri eğitimlerde sana çizilen yuvarlaklar işte bu yuvarlaklar. Size diyor ki ürünün fabrikadan müşteriye gelmesine e-ticaret deniliyor. Müşterinin tavsiye ederek bir ağ oluşturmasına da network marketing denir. Diyor ki biz buradan ne yapmış olduk? Siz bir şeyler dersiniz. Der ki sıcak reklam yapmış olduk. Cristiano Ronaldo Clear reklamı yaptı ama kullanmıyor bile. Acun Oppo reklamı yaptı. Acun Oppo mu kullanıyor diye sorar size. Siz yok dersiniz. Diyor ki kullanmadığım bir ürünün reklamı etkili olur mu? Olmaz. Olsa da çok az olur. Çünkü inandırıcılığı yok. Ama biz sıcak reklam yapıyoruz. Kendi memnun kaldığımız ürünü eşimize dostumuza öneriyoruz. Bu kadar basit diyor adam size. Tavsiye ticareti sıcak reklam. Ondan sonra şöyle bir tablo çiziyorlar. Ve size sorarlar. Şirket klasik ticarette mi, modern ticarette mi daha karlı? Siz modern ticaret dersiniz. Eğer şirket ürünü daha uyguna satıyorsa daha çok satar ve daha çok kar eder dersiniz mantıken. Ve size sen hangisinde karlısın diye sorar. Siz ben de modernde karlıyım dersiniz. Eğer ben ürünü daha uyguna alacaksam ben modern ticarette daha karlıyım dersiniz yani. Tabi size bu eğitimleri verdikleri zaman size henüz ürün fiyatlarını söylememişlerdir. Size kağıt üzerinde hayali bir şeyler anlatıyorlar yani. Ama realiteye gelince ben yaklaşık 2500 dolara aldığım saati hangi saatçiye götürdüysem hiçbiri 400 dolara bile almadı arkadaşlar. Gittiğim sözde ofiste hiç kimse bu saatleri talep ederek almadı. Hepsi de fiyatları ilk öğrendiklerinde şok geçirdiler. Çok pahalı abi, alamam dedi adamlar. Ama ne yaptılar? Hepsine zenginlik vaat ettiler. Adamlar da zengin olacağım hayaliyle aldılar yani. Neymiş? Amaç ürün almak değilmiş.
Amaç sistem kurmakmış. Sonra kalite diyorlar. Size diyor ki ürün klasik ticarette mi yoksa modern ticarette mi daha kaliteli? Siz burada duraksıyorsunuz genelde. Çünkü bir fark göremiyorsunuz yani. Size diyor ki modern ticarette daha kaliteli. Neymiş? Ar-Ge varmış. Ulan Ar-Ge klasik ticarette de var. Ve ikisi arasında bir fark yok yani. Tamamen sallamasyon, tamamen uydurma yani. Ondan sonra hangisinde ürün daha uygun diye sorarlar size. Siz eğer ürün 6000 TL'den 4000 TL'ye düşüyorsa modernde daha uygun diyorsunuz. Aynen öyle diyor size. En komiği de bu. Neymiş? Modern ticarette daha uygunmuş. Ya arkadaş, o zaman bizim ülkemizdeki saatçiler salak mı ki 2500 dolara aldığım saati 400 dolara bile almıyorlar? Salak mı bu adamlar ya? Kaliteden anlamıyorlar mı? Madem ürünler vaat ettiğiniz gibi kaliteli ve uygun, neden saatçiler fabrika çıkış fiyatının altında bir fiyata dahi almıyorlar? Bu işte bir terslik yok mu? Hadi sizinle bunların anlattıklarının üzerinden bir hesap yapalım arkadaşlar. Benim aldığım saatler üzerinden gidelim. Bir saatin fiyatı yaklaşık 2500 dolar arkadaşlar. Şu anki kurla 100.000 TL yapıyor. Şimdi 2500 dolara modern ticaretten aldığım bu saat fabrikada ne kadardır? 1250 dolar. Modern ticaretle klasik ticarette maliyet aynı olduğu için klasik ticaretteki maliyet fiyatı da 1250 dolar. Klasik ticarete göre hesapladığımızda fabrikadan müşteriye ulaşana kadar ürün fiyatının 3750 dolar olması lazım. O zaman bu ürün klasik ticarette satılsaydı 3750 dolar mı olacaktı? Eğer 3750 dolarlıksa neden saatçiler 400 dolara bile almıyor? Fabrika çıkış fiyatının 5'te biri. Bildiğim bedava yani. Eğer vaat ettiğiniz gibi olsaydı bazı uyanıklar fabrika açmadan, personel çalıştırmadan ölü fiyatına bu saatleri toplar %500 karla satardı yani. Tamamen kağıt üzerine anlatılan hayali şeyler bunlar. Ha nasıl olur? Sizin bu masallarınız ne zaman inandırıcı olur? Mesela ekmek üzerinden gidelim. Ekmek markette ne kadar? 12 lira. Sen de ekmeği network marketing ile 8 liraya sat. Bak o zaman bu masallarınız inandırıcı olur. Yok neymiş? Şöyle uygun oluyormuş, böyle kaliteli oluyormuş. Realiteye gelince 2500 dolara aldığım ürünü saatçiye götürüyorum 400 dolara bile almıyor. Güya normalde klasik ticarette satılsaymış 3750 dolar olacakmış. Ne güzel hikaye ya. Gerçekten çok güzel hikaye. Kıymetli dostlar, bu videoda gördüğünüz gibi filtrelenmiş cümlelerle, şişirilmiş rakamlarla, aldatıcı kıyaslarla hayat satan hayat simsarlarına karşı hep birlikte farkındalık oluşturmamız lazım. Eğer bu videodan faydalandıysanız beğen tuşuna basmayı, yorumlarda kendi yaşadığınız deneyimleri anlatmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.